Paris, sıcak ekmek kokusu, acı kahve. Bundan daha Fransız bir şey olabilir mi? Tabii ki croissant. Şık kahvaltıların simgesi. Fransa'nın ta kendisi. Ama ya sana söylersem bu bir yalan, ya bu yumuşak tereyağlı hamur işi aslında hiç Fransız değilse ve hikayesi aşk değil, savaş, kan ve tatlı bir intikam ile başlıyorsa, o zaman insan köşeye oturup saflığımızı ağlamak istemez mi? Geri dönelim. Yıl 1683. Viyana, Avusturya. Osmanlı İmparatorluğu dev bir orduyla şehrin surlarının önünde, şehir tamamen kuşatma altında. Geceler sessiz, ağır ve korkutucu. Herkes uyuyor ama bir grup hariç, fırıncılar. Çünkü onlar çalışmaya gün doğmadan başlar. Gecenin sessizliğine uyanık olan tek insanlar. Onlar bir gece hamur yoğururken bir fırıncı garip bir ses duyar. Ritmik bir ses, kalp atışı gibi ama yerin altından. Tik tak, tik tak. Bu kazma ve kürek sesiydi. Osmanlı ordusu şehri şaşırtmak için surların altından tünel kazıyordu. Fırıncılar hemen askerlere haber verir. Avusturyalı askerler tüneli bular. Baskın planı çöker ve Viyana kurtulur. Artık kutlama zamanıydı. Kral fırıncılara madalya verdi ama fırıncıların daha iyi bir fikri vardı. Dediler ki bu zaferi nasıl ölümleştirebiliriz? Cevap basitti. Ekmekle. Yeni bir ekmek yaptılar. Şekli ne olsun? Osmanlı bayrağındaki hilal şeklinde. Bu küçük bir hesaplaşmaydı. Tarihte atılmış lezzetli bir troll adıydı. Adını koydular Kipfel. Almanca'da hilal demek. Mesaj çok açıktı. Gücünüzün sembolünü kahvaltıda yiyoruz. Ama önemli bir detay vardı. Bu hala croissant değildi. Hamuru yoğundu, tatlıydı, daha çok sütlü ekmek gibiydi. Şimdi belki şu hikayeyi duymuşsundur. Marie Antoine croissant'ı Fransa'ya getirdi. Güzel hikaye, Hollywood da sever. Ama gerçek daha ilginç. Marie Antoine çocukluğunda Kipfer biliyordu. Muhtemelen Versailles Sarayı'na da getirdi, onu da tanıttı ama bugünkü croissant hiç görmedi. Neden? Çünkü 1793'te idam edildi. Oysa bu hikayenin asıl kahramanı onun ölümünden 45 yıl sonra sahneye çıktı. Kimdi o? Emekli bir Avusturyalı topçu subayı. August Chang. Chang 1838'de Paris'in kalbinde bir fırın açtı. Viyana fırını. Avusturya hamur işleri satıyordu. Yıldız ürünü neydi? Evet, Kipfer. Paris halkı buna bayıldı. Fırının önünde kuyruklar oluştu. Fransız fırıncılar baktı ve dedi ki bir dakika biz bunu daha iyi yapamaz mıyız? İşte buydu. Fransız dehası devreye girdi. Kipfer'le alıp upgrade ettiler. Yoğun ve şekerli hamuru attılar. Yerine kat kat tereyağlı hamur kullandılar. Tereyağlı tekrar katlandı. Yüzlerce katman. Hava ve lezzet oluştu. Sonuç hafif, çıtır, tereyağlı, kabarık bir hamur işi. Bu artık Kipfer değildi. Bu yeni bir şeydi ve adını da çevirdiler. Almancadan Kipfer'le değiştirdiler. Fransızca oldu croissant. Yani bir dahaki sefere taze bir croissant eline aldığında ve o çıtırtığı durduğunda şunu hatırla. Bu sadece bir kahvaltı değil. Bu tarihin kalan bir kapsülü. Viyana'nın gece yarısı kazma seslerini duyduğu bir şey. Bir Avusturyalı askerin ticari zekasını Paris'e getirdiği bir şey. Ve Fransız ustalar sayesinde mükemmelleştirmiş bir şey. Aslında sen bir savaş, zaferin, başarılı bir göçün ve kusursuz bir upgrade'inin sembolüsünü yiyorsun. Peki afiyet olsun. Bu arada ben Behnaz'ım. Türkçe ana dilim değil, evet. Biraz aksanım var ama hikayeler gerçek, detaylar gerçek. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.